eFootball 2024'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Oyunda şu anki sezonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şimdiki sezonumuz birinci sezondu. eFootball 2024'ün ilk sezonu bu hafta bitiyor. Bundan dolayı oyun içerisindeki etkinlikler, kampanyalar, paketler bu hafta bitecek arkadaşlar. Bunun da güzel tarafı şu: yeni paketler gelecek. Maç bileti, adaylı sözleşmeler, yeni etkinlikler. İkinci sezonla birlikte bu perşembe günü özellikle oyun çok hareketlenecek. Oyundaki tüm gelişmelere bakalım. Geçtiğimiz perşembe günü önemli bir gelişme yaşanmıştı. Normalde ilerleme puanlarını sıfırlama GP ile olacaktı, fakat Konami 0 GP ile bedavaya yapmamızın süresini uzattı. Kasım ayının sonuna kadar, 30 Kasım tarihine kadar ilerleme puanlarını 0 GP ile yine değiştirebileceğiz herhangi bir ücret vermeden. Bugün biteceklere baktığımızda etkinliğimiz var. Özellikle de 50 futbol parası kazandığımız etkinliğin bugün son günü. Paketlere baktığımızda Epic paket. Pazartesileri gelmeye başladı Epic paket. Bu paketin bugün son günü. Yarın yeni paketler gelecek. 2 tane paket olacak arkadaşlar. Bugün biteceklerden sonra bir de perşembe biteceklere bakalım ki çok fazla şey var. Kampanya. Bu kampanya eFootball 2024'ün çıkmasıyla birlikte gelmişti ve bundan dolayı çok fazla hediyeler vardı. Bu kampanyanın son haftası arkadaşlar. Son hafta. Bazı hediyeleri bu hafta da almaya devam edeceğiz. Perşembe bitecekler içerisinde en önemlilerin belki de başında geliyordu olabilir. Maç biletinde %50 indirim vardı ama sadece bu maç bileti için geçerli. Eğer kullanmadıysanız, eğer eFootball paranız da varsa buradan herhangi birinin ya da 2 tanesinin kilidini açabilirsiniz arkadaşlar. %50 indirim sadece bu maç bileti için geçerliydi. Mesela hiç maç biletini açmayanlara %50'nin %50'si oluyor. Orta taraf 125, aşağı taraf 250 futbol parası. Özellikle de yeni açılan hesaplar varsa ve burada 100 maçı falan tamamladıysanız, 95 maçı falan, bunların kilidini açmanızı öneririm. Perşembe bitecek etkinliklere baktığımızda bu etkinlik çok önemli arkadaşlar. Tayland Ligi etkinliği. Şu an çok bir şey kazanamıyoruz. 3 tane 10.000 DP, 1-2 tane top açma hakkı düşük seviyeli futbolcular için. Fakat bu etkinliği tamamlayanlara, tamamlayan dediğimde şu arkadaşlar, 1000 etkinlik puanına gelmek yeterli. İkinci etkinlik tamamlayanlara gelecek. 12 Ekim tarihinde bu etkinliği tamamlayanlara 50 futbol parası kazanılacak etkinlik gelecek. Çok fazla bir futbol parası değil ama o 50 futbol paralık etkinliğe oynamak istiyorsak bunu tamamlamak gerekiyor. Perşembe bitecek etkinliklere baktığımızda Victory Run etkinliğinden çok fazla GP antrenör kazanabiliyorduk. Tamamlamadıysak bu etkinlikleri perşembeye kadar tamamlayabiliriz. Süresi bitecek hedefler var. Buradaki görevleri tamamlayarak hedeflerden hediyeler kazanıyorduk. Özellikle de Messi'li olan yerden 50 futbol parası da kazanabiliyoruz. Belki yedek bir hesabınız vardır, tamamlamamışsınızdır. Perşembeye kadar hedefleri tamamlayarak bu hediyeleri alabiliriz. Neymar'lı bir hedef daha vardı ama onun süresi devam ediyor arkadaşlar. Perşembe bitecek paketlere baktığımızda çoğu paketin süresi perşembe bitmekte. Liglere özel paketler var. İspanya Ligi, İtalya Ligi gibi. Onların süresi çok uzun süreli arkadaşlar. Onlar devam ediyor. Mesela Meksika paketlerinden bir tanesinin bu perşembe süresi bitiyor. Bizim ligimize ait olan paketin süresi bu perşembe günü bitmekte. Etkinliklerde altın gol etkinliğinden antrenör kazanabiliyoruz. Bu etkinliğin de süresi perşembe bitiyor ve yenisi gelmeyecek dedi Konami. Kampanyadan dolayı 2 hafta üst üste açıklanmıştı. Perşembe günü süresi bitecek belki de en önemli paketler adaylı sözleşme paketleri. Yeni adaylı sözleşmeler gelecek. İnşallah yüksek seviyeli güzel futbolcular eklerler. Biz de adaylı sözleşmelerimizde yeni maç biletinden de adaylı sözleşmeler kazanacağız. Onlarla istediğimiz futbolcuları alabiliriz. Perşembe günü mağazadan kaldırılacak 3 tane futbolcu var. Bunları da mağazadan kaldırdıktan sonra mağazada çok az futbolcu kalıyor. Artık oraya güzel futbolcu eklemeleri lazım. 4 yıldızlı ikonları eklediler. Yüksek seviyeli de değil. 5 yıldızlı o kadar ikon futbolcu var. Bir kere de böyle istenen güzel bir futbolcuyu keşke eklese Konami. İnşallah perşembe günü mağazada bir gelişme olur. Bununla alakalı şimdilik bir açıklama yok arkadaşlar. Geçtiğimiz perşembe günü gelen paketler vardı. Burada ilginç bir durum var. İlk defa eFootball 2024'te güçlendiricili Showtime kartlarını gördük. Japonya ayın MVP oyuncuları geldi ve buradaki 4 tane futbolcunun kartı Showtime ve güçlendiricili. Güçlendiricili epiklerden sonra güçlendiricili Showtime'ları Konami oyuna ekledi. Yarın da böyle kartlar gelebilir arkadaşlar. Yarın geleceklere geçmeden önce ama yine perşembe gelenlerden devam edelim. Player of the Week paketi. Buradaki oyuncuların kadromuzdaki maksimum seviyeleri bunlar. En yüksek seviyeli isim Harry Kane 98, 97'likte
İki tane isim var. Kolo Muani ve Berardi, sonra seviyeler düşmekte. Perşembe günü bir de Şampiyonlar Ligi geldi. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Bundan sonra Şampiyonlar Ligi ikinci maçından, üçüncü maçından, gruplardan sonra filan o maçlardan da Konami oyuncular seçecektir. Burada daha güzel oyuncular var ama ücretsiz top açma hakkını buradan vermiyorlar, diğer taraftan veriyorlar. Bir tane de buradan verselerdi. Yani çok da zor bir şey değil ama ne yazık ki vermedi. Anca böyle kampanya falan olursa iki taneden veriyorlar. Çok nadir zamanda. Yarın geleceklere baktığımızda kampanyanın son hediyeleri arkadaşlar. Bu kampanya ile alakalı bu hafta da hediyeler verilecek. Yarın bir tane daha Epic'lerden top açma hakkımız olacak. Ama 150 futbolcu içerisinden tabii Epic futbolcu çıkarmak, Epic'i geçtim, renkli kart çıkarmak bile çok zor. Peki yarın hangi paketler, hangi oyuncular gelecek? Yarın 2 paket geliyor arkadaşlar. Epic olarak Seedorf, Zeroberto ve Cambiasso beklenmekte. Bunun da sebebi şu. Yarın Kimi, Pellegrini, Bruno Gimareş, Tchouaméni gibi, Rafa Silva da var burada. O da çok önemli, çok hızlı bir isim. Bu renkli kart orta saha futbolcuları gelecek. Bunların yanına da orta sahada oynayan Epic'lerin gelmesi gerekiyor. eFootball uygulaması da 3 Epic futbolcuyu paylaştı. Ve oyunculara baktığımız zaman hepsi orta saha futbolcusu. Farklı liglerden, farklı takımlardan. Yani aynı ligde forma giyen futbolcuları bu sefer Konami getirmiyor. Seedorf çok önemli. Maksimum seviyesini görmek lazım. Cambiasso defansif özellikleri güzel olacaktır ama diğer özellikleri de yarın göreceğiz. Bunlar tabii bir de güçlendiricili geliyorlar. Ben Seedorf'la Cambiasso'yu, özellikle de Cambiasso'yu çok ama çok merak ediyorum. Sadece bu paket değil arkadaşlar. Çok ilginç bir paket daha açıklandı. Ben ilk başta eFootball'a baktığımda Showtime olarak görmemiştim. Di Lorenzo, Maignan, sağ altta ikinci sırada yer alan Di Marco. Yarın böyle bir paket de gelecek. Büyük ihtimalle bu paket 150 oyunculu olacaktır. Epic paket gibi. Renkli kart futbolcular var. İçerisinde 3 tane de Showtime. Japonlarda 100 tane futbolcu var. Acaba 100'e düşürürler mi? Yani öyle bir şey olsa çıkarma ihtimali daha yüksek olurdu ama 150 futbolcu içerisine yerleştirebilirler. Burada 3 futbolcu Showtime olacak. Bunlar büyük ihtimalle arkadaşlar güçlendiricili Showtime şekliyle gelecektir. Aynı Japonlarda olduğu gibi. Sol bek Di Marco güçlendiriciyle birlikte 100 seviye görür galiba. Kaleci Maignan zaten 97'yi falan görüyordu geçtiğimiz eFootball 2023'te. Bir 100 yapar mı? Di Lorenzo herhalde yapmaz. 198-99'da mı kalır? Çok ilginç bir durum arkadaşlar. Bu Showtime futbolcuları Konami getirmeye devam ediyor. eFootball 2023'te çıkardılar ve devam ediyorlar. Demek ki Showtime için paket açılımı çok fazla oluyor ki onlar da para kazanıyor ve devam etmek istiyorlar. Ama Showtime'ların en büyük dezavantajı şu: form durumları düşük gelebilir. Epic'lerin form durumu B. Her zaman yaz kış her zaman B formunda, maç öncesi formsuz gelmiyorlar. Ama bu futbolcular normal kartları gibi haftalık form durumuna göre değişmekte formları. A da gelebilir. Örneğin Di Marco A formunda. Gün gelir E olur, D olur. Maç öncesi formsuz gelebilirler. Ligler bittiğinde C olarak kalıyorlar. Showtime futbolcularla Epic futbolcuları karşılaştırdığımızda Epic'lerin de seviyeleri yüksek ve onların farklı avantajları da bulunmakta. Bu futbolcuların zaten Player of the Week, Club Selection kartları da geliyor. Zaman zaman onlar da çok yüksek oluyor. Örneğin Erling Haaland'ın 100 seviyeli kartı geliyor. Mbappe'nin 101 seviyeli kartı falan gelmişti. Sonra bunların bir de Showtime'larını çıkardılar. Ne yaptılar? 102 seviye falan çıkmış Showtime getirdiler. Beni hiç heyecanlandırmıyor Showtime tarafı. Epic paketler daha güzel ama onları da çıkarmak, bunları da çıkarmak aşırı zor. Yani çıkarılamayacak oyuncuları karşımıza getiriyorlar. Keşke ulaşılabilecek şekilde olsa. Yani etkinliklerden daha fazla eFootball parası kazansak, PES zamanında olduğu gibi ve birçok arkadaşımız en azından 5-10 kere bile olsa deneme şansı olurdu. Gündeme devam edecek olursak yarın başlayacak giriş kampanyası var. Kampanyadan dolayı son giriş hediyeleri arkadaşlar. Yarın bir tane Epic'lerden top açma hakkı elde edeceğiz. Diğer günler ise oyuna her gün giriş yaptığımızda 30.000 GP. Toplamda ne kazanıyoruz? 6 kere 30, 180.000 GP. Bir tane de beceri antrenörü. Çok büyük bir hediye yok. Sadece ücretsiz top açma hakkına yarın bir şansımızı deneyeceğiz. İnşallah yarın güzel bir futbolcu çıkarız ama ihtimal gerçekten çok düşük. Perşembe günü bizleri neler beklemekte? Aslında Perşembe günü oyunun en güzel günlerinden bir tanesi. Her ay bir kere bu gerçekleşiyor. Oyunun en hareketli günü. Yani bazen kampanyalar falan geldiğinde oyun çökebiliyor, bakım ertelenebiliyor. Yeni adaylı sözleşme paketleri gelecek. Maç bileti yenilenecek. Oraya yeni o isimler ekleyecekler. İkinci sezon başlayacağı için ikinci sezonda gelecek
etkinlikler, epikler, kampanyalar olursa onlarla ilgili açıklamalar da olacak. Haftanın oyuncuları, etkinlikler olacak. Ben AFC yazıp yanına soru işareti koydum arkadaşlar. AFC Şampiyonlar Ligi başladı. Birkaç hafta oldu ama orası güncellenmedi. Artık güncellenmesi gerekiyor. Ronaldo'nun takımı, Neymar'ın, Benzema'nın, yani önemli yıldızların formasını giydiği takımlar AFC Şampiyonlar Ligi'nde yer almakta. Hem o takımların oyuncularını güncellemeleri lazım. Çünkü bazıları oyunda yer almıyor. Bir de dizilişler güncellenecek. Belki çok farklı değişik dizilişe sahip takımlar olur. Arap takımları belli olmaz. O kadar yıldız futbolcu adlar. Birisi 4-2-4'te AFC maçına falan çıksa da 4-2-4 dizilişi gelse. Futbol mağazasında oyuncu kalmayacak artık. Sil sil, onu sil, bunu sil. Keşke oraya oyuncu ekleseler. Olursa böyle bir gelişme ben de takip edeceğim arkadaşlar. Dizilişler, form durumları, bunlar da güncellenecek ve önemli mesajlardan bir tanesi de oyuna güçlendiricili futbolcular eklendi. Fakat bunlarla alakalı sorunlar olmuş. Özelliklerini pek sahaya yansıtamamışlar galiba. Bunlardan etkilenenler varsa Konami diyor ki etkilenen kullanıcılara sözleşme yenileme bileti ve GP vereceğiz. İki tane durumla alakalı sıkıntı olmuş, güçlendirici futbolcularla alakalı. Elinizde eğer varsa bu futbolcular, bu güçlendiricili futbolcular, bu sorundan dolayı da GP hediyesi, özür hediyesi ve sözleşme yenileme bileti hediye edilecek. Son olarak dizilişlere bakalım arkadaşlar. Perşembe günü dikkatimizi çeken bazı dizilişler vardı. Japonya 2. liginde yer alan Iwaki FC'nin dizilişi 4-3-3 diyebiliriz. Açıklı değil, kanatlı diziliş, fakat kanatlar bayağı bir ileride. Geride değil, bayağı bir ileride. Fakat göbekler ofansif orta saha olmamakta. Bence haftanın dizilişi bu. 3 stoperle olsa da, ki ben 3 stoperle oynamayı pek becerebilen bir insan değilim. Savunma anlamında çok sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Ben bu dizilişi denedim. Beğendim. Çok ilginç bir maç olmuştu. Belki izleyen arkadaşlarımız vardır. Rakibin kadro neydi öyle? 3144 kolektif güçlü bir kadroya denk gelmiştik. Oyunun en güçlü, en zengin hesaplarından birine bu dizilişi denerken denk geldik. Fakat kanatlar biraz geride olduğu için savunmaya bir bek kadar olmasa da yardımcı oluyorlar. Burada verkaçlarla boşluk bulabiliyoruz. 4-3-1-2 gibi hücum ederken ortadan verkaç yapabiliriz. Kanada oyunu döndürdüğümüzde orta kafa gol de yapabiliriz. Bence bu dizilişi alıp bir oyun planı listenize kaydetmenizi öneririm arkadaşlar. Belki 3 stoperli dizilişleri sevmiyor olabilirsiniz. Ben de futbolda çok sevmiyorum ama bu biraz daha farklı. Belki ileride 3 stoperli dizilişler daha etkili bir hale gelirse en azından bir oyun planı listenizde kalsın. Çünkü bu diziliş her zaman gelmeyebilir. Geliyor ama oyuncuların yerleri daha farklı olabilmekte. İşte kanatlar çok ileride oluyor. Ben bu tarzı daha çok seviyorum. Yani kanatlar biraz daha gelsin, savunmaya yardım etsin. Benim sevdiğim tarz bu olmakta. Bu diziliş birçok arkadaşımız tarafından sorulmakta. 2 takım galiba kullanıyordu. Ben bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İspanya 2. liginde yer alan Valladolid MB isimli takım 4-3-1-2'nin kanatlı versiyonunu kullanıyor. İstersek kanatları göbek yapabiliriz. Ben genelde bir dos, bir göbek, biri de kanat şeklinde kullanıyorum. Duruma göre bazen risk alacağım zaman ikisini de kanat da yapıyorum. Hücumcu futbolcuları yerleştiriyorum. Bazen oyunu kontrol edeyim, artık skor avantajı var. Daha fazla pas yapayım dediğimde şuraları tamamen göbeğe dönüştürüyorum. Bir sonraki dizilişimiz 4-2-1-3 dizilişi ama oyundakinden farklı. Zambiya milli takımının dizilişi. Bu diziliş kritik arkadaşlar. AFC takımı Sepan SC sadece bu dizilişi kullanmakta. Olur da bu perşembe günü AFC Şampiyonlar Ligi takımlarını Konami güncellerse bu dizilişleri de değiştirecektir. İsterseniz bu dizilişle oynamayı seviyorsanız bir oyun planı listenize kaydedin arkadaşlar. Yorumlarda bir arkadaşımız Arjantin milli takımının dizilişinden bahsetmişti. Onu da şöyle hızlıca göstereyim. Uzun süredir bu 4-2-2 dizilişini kullanıyorlar. GF birazcık daha geride ama yan yana olsun dersek 4-2-4 ne yazık ki gelmiyor. Artık buraya kanatlara hücumcu kanat futbolcuları yerleştirip 4-2-4 kadar olmasa da ona benzeyen bir dizilişe dönüştürebiliriz. Hangi takım peki? Mesela Uruguay milli takımı. Bu dizilişi kullanan birkaç tane daha farklı takım bulunmakta. Roasso Kumamoto geçen hafta şu ofansif orta saha santrafora yapışıktı. Açıklar gerideydi. Yine aynı diziliş ama oyuncuların yerini değiştirdiler arkadaşlar. Bu şekilde dizilişe sahip Japonya 2. liginde yer alan Roasso Kumamoto. Bu haftanın en dikkat çeken dizilişleri bunlardı. Mesela 4-2-4 dizilişi yok arkadaşlar. 3 ofansif orta sahalı ama 4'lü savunmalı diziliş o da yok. 3 ofansif orta sahalı, 3 stoperli Irak milli takımının dizilişi var ama 4'lü ya da 5'li savunmalı 3 ofansif orta saha yok. Veyahut da 4-2-2-2 dizilişinin
2 ofansif orta sahalı olan şekli bu hafta yok. Haftalardır, aylardır genelde bir takım kullanıyordu. Fakat bu hafta bir baktım 4-2-2'nin 2 ofansif orta sahalı olanını da görmedim arkadaşlar. Olmayan dizilişler, en çok böyle merak edilen dizilişler de bunlardı. Bu hafta oyunun en önemli haftalarından birisi. Çünkü ayda en çok beklediğimiz haftaya geldik. Sezon bitiyor. Yeni sezon başlayacak. Perşembe günü yepyeni adaylı sözleşme paketleri, maç bileti, diğer paketler, etkinlikler, belki de yeni bir kampanya karşımızda olabilir. Çok hareketli bir gün olacaktır Perşembe günü. Farklı gelişmeler olursa arkadaşlar güncelleme de olabilir. Güncelleme olursa, çünkü Konami güncellemeden bahsetmişti bir yazısında, ama resmi bir açıklamayı da bekleyelim. Belki yarın ya da salı günü bir güncelleme mesajı da özel olarak gelirse onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yarın haftalık etkinliklerimiz, 2 tane de oyuncu paketi gelecek. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Hoşça kalın.